sıra dışı şeyler söyleyeceğim ama hepsi bilimsel dayanaklı ve ispatlı şeyler. Biliyorsunuz şu anda gündemde onu yiyin, bunu yemeyin, o çok faydalı, bu çok zararlı diye bir sürü spekülatif bilgiler dolu. Buradan insanlara sesleniyorum. Lütfen dikkatli dinleyin. Özellikle kim? Gebeler. Özellikle kim? Küçük çocuğu olanlar. Özellikle kim? Evde kalp yetmezliği olan insanlar. Lütfen dikkatli dinleyin. Bu Türkiye'de bir ara büyük bir tartışma oldu. Neydi bu tartışma? Kaya tuzu. Kaya tuzu çok faydalı. Kaya tuzu kıtır kıtır yiyin. Kaya tuzu inanılmaz faydalı. İçinde mineraller dolu. İşte bir sürü güzel faydalı kimyasallar var. Ben de hep söylediğim bir şey vardı. Evet, kaya tuzu ilk tercih edilmeli. Ama sofra tuzu, yani normal rafine tuzlar da bertaraf edilmemeli. İlk tercih tabii ki kaya tuzu olmalı ama eksik olan bir şey var. Bakın bu dikkatlerden kaçtı. İnsanlar bunu önemsemedi. Eksik olan şey neydi? İyot. Bakın iyot o kadar önemli bir mineral ki. İyot ne yapıyor? Bunu lütfen dikkatli dinleyin. Sonuçta bu programın sonunda bana hak vereceksiniz. Bakın iyot tiroid hormonlarının üretimini sağlıyor. Şu guatr bezimiz var ya, T3, T4 hormonların yapımında ana taşı. İyot mutlaka almak zorundayız. Yeterli almak mı? Nereden alabiliriz en çok? Tuzdan alabiliriz. Başka ne işe yarıyor? Metabolizmayı ve vücut ısısını ve enerji dağılımını sağlıyor. İyot o kadar önemli. Özellikle bebeklik ve çocuklarda zihin gelişimi için iyot mutlaka gerekli. Hamilelikte iyot eksikliği, zeka geriliği, büyüme geriliği, girişim bozuklukları yapabilir. Özellikle beyin gelişiminde iyot çok önemli. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü iyot niye gerekliği bilelim ki hangi tuzu kullanalım, sonunda bu karara varacağız. Metabolizma hızımızı etkiliyor iyot. Yani siz iyot eksikliği olursa metabolizmanız yavaşlar, vücudunuz üşür ve kilo alırsınız. Peki fazla alırsanız ne olur? Fazla alırsanız da bu sefer metabolizmanız hızlanır, kilo kaybedersiniz. Bağışıklık sistemi için iyot mutlaka gerekli. Peki bunları anlattım. Hocam iyot çok güzel anlattınız. Peki eksikliğinde ne olur? Yani ben iyot almadım. Ne olacak? Birinci eksiklik hepimiz görmüştür. Guatr bezinde büyüme yapar. Bu çok önemli. İkincisi ne olur? Halsizlik, kilo alımı ve depresyon. Ya hocam ben su içsem yarıyor. Bak senin iyotun düşük. Guatr bezin az çalışıyor. Demek ki iyot burada da çok önemli. Başka ne yapıyor? Çocuklarda öğrenme güçlüğü. Hocam benim çocuğum yaşıtlarından geride. Niye? Yani bir türlü kafası almıyor. İşte sebebi iyot eksikliği olabilir. Evde sürekli sadece kaya tuzu kullanan çocuklar maalesef öğrenme eğrisi çok düşük. Başka? Hamilelerde düşük ya da gelişim geriliği. Bakın bu da çok önemli. Düşük doğum tartılı çocuk doğurdum. Ya da hocam 2 kere düşük yaptım. Bakın iyotunuz düşük olabilir. Halbuki biz ne dedik insanlara? Kaya tuzu mükemmel bir şeyim. Kaya tuzu mutlaka kullanın. Tabii ki kullanın. Ama kaya tuzu evde tek başına yeterli değil. Peki hocam iyot nerede bulunur? Nereden alabiliriz? Yani sadece tuzda mı var bu iyot? Hayır. Tabii ki sadece tuzda yok. Ama en fazla rafine tuzlarda var. İşte sütte var. Hayvansal gıdalarda var. Balıkta var. Yumurtada var. Ama bunlar yeterli değil. En çok tuzda. Peki hocam iyot diyorsunuz. Fazla iyot alırsak ne olur? Değil mi? İyotun fazlalığı da olmaz mı? Fazla alırsanız da o da zararlı. Tam dengede almanız lazım. Fazla miktarda iyot aldığınız zaman
Tiroid bezinizin dengesi bozulur. Ne olur? Hipertiroidi aşırı hormon üretir, zehirli guatr yapar sizi. Bu sefer ne olur? Taşikardi yani çarpıntınız olur. Hızla kilo kaybedersiniz. Kalp rahatsızlığınız varsa kalp rahatsızlığına doğru gidersiniz. Başka? Tiroid iltihabı olur ve kalp çarpısı ve sinirlilik. Hocam ben bugünlerde çok asabiyim, elim titriyor. O zaman guatr beziniz çok çalışıyor. İyot fazlalığınız var demek. Peki işin sonuna gelelim. Hocam herkes diyor ki kaya tuzu mükemmel sonuçlar veriyor. Acayip güzel. İçinde bir sürü mineral var. Çankırı, kaya tuzu, bilmem ne. Tamam, kaya tuzu mutlaka kullanın. Yemeklerde kaya tuzu kullanıyorsanız sofrada, soğuk yemeklerde ve salatalarda normal iyotlu rafine tuz da bulundurmak zorundasınız. Bakın bir daha söylüyorum. Kaya tuzu tabii ki kullanın ama tek başına yeterli değil. İyotu yok. Bakın burada tablo var. Rafine sofra tuz iyotlu. İyot var mı? Evet var. Zaten ülkemizde iyot koyulması mecburi. Kanunen bunu koymak zorundalar. Kaya tuzunda var mı? Hayır. Bak iyot ne kadar önemli anlattım size. Peki hocam Himalaya tuzu diye bir tuz satıyorlar. Hayır. İyot yok. Deniz tuzunda da değişken. Ne yapmamız lazım? Bakın şu üstteki yazıyı bir daha okuyorum. Normal sofranızda yaptığınız yemeklerde kaya tuzu kullanın. Hiçbir zararı yok. Ama soğuk yemeklerde ve salatalarda rafine tuz, iyotlu tuz kullanın. Mutlaka iki tuzu da öbürünü biraz az kullanın. Ana kullanmayacağınız rafine kaya tuzu ama diğeri de mutlaka bulunsun. Çünkü biz şunu anladık. Ne anladık? Kaya tuzu mucizesi. Kaya tuzu mükemmel sonuçlar veriyor. Kaya tuzu acayip güzel bir şey. Tamam. Peki iyot nerede? İyotu ne yapacağız? Nereye koyacağız iyotu? Nasıl temin edeceğiz iyotu? Yediğimiz gıdalarda yeterli alamıyoruz. Dolayısıyla biraz önceye geleyim. İyot çok önemli. Kaya tuzuyla birlikte mutlaka öbür tuzda az da olsa mutlaka kullanmak zorundayız.